Herkese merhaba, üroloji uzmanı Ömür Erdem Akkaya. Bugün anlatacağımız konu acaba hangi egzersizi yaparsam, ne kadar süre yaparsam sertleşme bozukluğuma iyi gelir ya da ereksiyonumu daha koruyabilirim, daha sağlıklı bir hale gelebilirim. Tabii herkesin bildiği üzere spor genel sağlığımız için çok önemli. Cinselliğin doğasında da tabii efor kapasitesi, egzersiz toleransı ve aynı zamanda sürdürülebilir bir sertlik gerekiyor ister istemez. Peki hangi sporu yapmak gerekiyor? Yani bilimsel çalışmalar meta-analiz sonuçları diyor ki kondisyon egzersizleri yaparsanız, yani aerobik tarzda egzersiz yaparsanız, yani sizi bir miktar daha böyle nefes nefese sokacak ya da birazcık da terletecek tarzda egzersizler yaparsanız günlük yarım saat civarında cinsellikle ilgili, sertleşmeyle ilgili, cinsel sağlığınızla ilgili daha iyi sonuçlar alırsınız diyor. Ki bunun yaşı da yok yani. Hatta şöyle çalışmalar yapmışlar. Kalp krizi geçirmiş, kalp krizi sonrasında bypass uygulanmış, stent takılmış hastalarda bile progresif hızlı, yani normalden birazcık daha hızlı tempoda yürüyüş yapmak bile 6 ayın sonunda sertleşme bozukluğuyla ilgili şikayetlere iyi geldiğini göstermiş birçok çalışma var. Çünkü bazı hastalar bana gelip diyor ki hocam benim diyor sertleşme sıkıntım yok, sertleşebiliyorum diyor ama ilişkiye girdiğim zaman bir süre sonra nefes nefese kalıyorum, terliyorum ve ereksiyonumu kaybediyorum diyor. Bazı hastalarda efor kapasitesi az oluyor arkadaşlar. Normal şartlarda gündelik hayatında kişi hiçbir şekilde efor göstermediği için, egzersiz yapmadığı için, sadece cinsel ilişki sırasında efor göstermesi gerektiği için efor kapasitesi zayıf olduğu için ilişki sırasında yeterli gelmiyor. Bu da tabii ilişki sırasında bir sertleşme bozukluğu meydana getirebiliyor. Yani sonuçta damar sağlığımızı korumamız gerekiyor. Diğer yandan bir de Kegel egzersizleri var arkadaşlar. Kegel egzersizini daha önceden ayrıntılı bir videoda anlatmıştım. Kegel egzersizleri aslında sihirli egzersizler diyebilirim. Kegel egzersizlerinde kalça tabanını saran kasları, yani bizim idrar tutarken, büyük abdest tutarken kullandığımız kasların kasılarak yapılmasıyla yapılan bir egzersiz bu. Kegel egzersizi yaptığımız zaman kalça tabanının kanlanmasını, penisteki sinirlerin daha çok uyarılmasını ve sertleşme bozukluğu, erken boşalma, idrar tutma gibi hastaların şikayetlerine iyi geldiğini görüyoruz. Yapılan bir çalışmadan bahsedeceğim ki Kegel egzersizi yayınları genellikle hemen hemen aynı sonuçlara sahip. 3 ay boyunca düzenli ve bilinçli bir şekilde Kegel egzersizi yapan hastalarda 3 ay sonrasında hastaların %40'ında tam iyileşme, sertleşme bozukluğunda, %35'inde kısmi iyileşme, sadece %25'inde cevap alınamamış hastaların Viagra ile karşılaştırılmış yayınları var. 3 ay boyunca Viagra içen hastalarla karşılaştırılmış yayınları var. Neredeyse hastaların şikayetlerinin yarı yarıya düzeldiğini göstermişler. Neredeyse Viagra'ya yakın hastaların sonuç aldığını göstermişler. Sonuç alan hastalar için bahsediyorum. Kegel egzersizi dediğim gibi çok önemli. Günde 400-500 defa yapmak gerekiyor. Otururken, yatarken, ayaktayken yapılabilecek bir egzersiz. Yaparken mutlaka testislerin yukarı çekildiğini, penisin böyle geri çekildiğini kişinin görmesi gerekiyor. Kişi eğer bunu bilinçli bir şekilde günde 400-500 defa yaparsa Kegel egzersizini mutlaka 3-4 ay içerisinde ciddi faydasını görüyor. Zaten sertleşme bozukluğu tedavisinin bir parçasını da aslında egzersizler oluşturuyor. Yani sadece hastaya işte Viagra, Cialis kullan demek de sertleşme bozukluğu tama yakın düzelmiyor aslında. Bir bütün sertleşme bozukluğu. O yüzden genel olarak bu şekilde sertleşme bozukluğu ve egzersizle ilgili videomuz. Sormak istediğiniz olursa, danışmak istediğiniz olursa WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkürler.